Bu elimde görmüş olduğunuz şekilsiz kökü kullanarak önce şunu, sonra şunu, ardından da şunu yapabileceğimizi söylesem, bütün bunların temelinde tek bir şey var: zencefil mayası. Özellikle sıcak havalarda insanın canı gazlı, ferahlatıcı, buz gibi bir şeyler içmek istiyor. Ama markette satılanların çoğu ya fazla tatlı, ya fazla yapay, hatta düpedüz aromalı şeker. Sorun sadece kaloriler değil. Sıvı şeker çok kolay içiliyor. Bir bardak, 2 bardak, 3 bardak derken günde litrelerce kola içen tanıdıklarım var. Birçok üründe şeker, glikoz, fruktoz şurubu, aroma verici, renk verici, çeşit çeşit tatlandırıcılar var. Üstelik de bunlardan bazıları normalde ağzınıza sürmeyeceğiniz kadar iğrenç şeyler. Gerçek zencefil, gerçek limon, gerçek meyve çoğu zaman bunlarda yok veyahut olduğu zaman da sembolik olarak var. Burada ise tadın merkezinde organik zencefil var. Bunun gazı fabrikadan değil, doğal fermentasyondan geliyor. İçinde canlı, yaşayan bir süreç var. Evet, içinde şeker yine var ama nispeten sağlıklı sofra şekeri. Fruktoz şurubu değil. Ayrıca şeker miktarını tamamen kendiniz belirliyorsunuz. Kısacası bugün sizlerle zencefil mayası kuracağız. Ondan sonra da o zencefil mayasını kullanarak çeşitli tatlarda gazozları nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Ama sadece tarifle de kalmayacak. Zencefilin hazımsızlık, mide rahatsızlıkları ve hatta Candida tarafında çeşitli faydaları var. Kısaca bunlara da değineceğim tarifi verirken. Şimdi zencefil mayası bize yabancı, kulağa da biraz karmaşık gelebilir ama aslında mantığı çok basit. Bu zencefilin üzerinde ve sadece burada da değil, çevremizde, vücudumuzda, ellerimizde, kesme tahtasında, mutfak tezgahında her yerde mikroorganizmalar yaşıyor. Bu mikroorganizmalardan bize lazım olanlarını bir kavanozun içerisinde besliyoruz. Böylelikle zencefil mayası yapmış oluyoruz. Ondan sonra ondan belirli bir miktar alıp limon suyu, portakal suyu, elma suyu, havuç suyu gibi meyve sularına ekliyoruz ve böylelikle meyveli gazoz elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde mayaladığımız meyve suyunu şişeye alıyoruz. Şişede de mayalanma devam ediyor. Böylelikle gazlanma oluşuyor. Yani bir kere bu zencefil mayasını kurduğunuzda dilediğiniz kadar, dilediğiniz tatlılıkta, dilediğiniz lezzette gazoz yapmanın anahtarını elinize almış oluyorsunuz. Şimdi gelin mayayı kuralım. Zencefil mayası için ihtiyacımız olan şeyler basit. 10 gram taze zencefil, 10 gram şeker ve bir bardak kadar 250 mililitre kadar klorsuz su. Ben zencefili kabuğuyla kullanıyorum çünkü ihtiyacımız olan mayalar zaten kabuğunda. O yüzden mümkünse taze, organik, kurumamış, henüz yaş ve taze olan zencefil kullanınız. Hatta böyle filizlenmiş olanını bulursanız hiç kaçırmayın, alın. Çünkü bu zencefil canlı, taze, kullanılabilir, enerjisini kaybetmemiş. Bizim zencefil mayasından beklediğimiz de zaten bu. Canlı bir başlangıç. Zencefili ince ince doğrayabilirsiniz veya isterseniz rendeleyebilirsiniz. Hatta mutfak robotundan bile geçirebilirsiniz. Ben bugün doğrayarak göstereceğim. Şimdi temiz bir kavanoza zencefili koyuyoruz. Ardından 10 gram şeker ekliyoruz. Gördüğünüz gibi ben göz kararı yapıyorum. Siz de göz kararı yapabilirsiniz. Yani bir ceviz kadar zencefil, üzerine de bir yemek kaşığı kadar şeker koymanız yeterlidir. Şekeri abartmayın, mayayı boğmayın. Arkasından üzerine bir bardak su ekliyoruz. Burada suyun klorsuz olması önemli. O da nasıl olabilir? İyi su olabilir ya da musluk suyu kullanıyorsanız kaynatıp soğuttuğunuz su olabilir. Soğuması lazım. Sıcak sıcak koymayın ki mayalar ölmesin. Kaynadığında klor gidiyor. Ya da hiçbir şey yapamıyorsanız bir gün önceden bir kaba alın, bir gün beklesin. O arada klor uçar zaten. Bir bardak kadar su koyuyorum. Arkasından kapağını kapatıp şöyle bir çalkalıyorum. Gördüğünüz gibi su çıkıyor bundan. Bu hava alan bir kapak ve bunu kaldırmadan önce kapağını yarım tur falan açın ki içine hava girsin, içeride biriken gaz dışarı çıkabilsin. Ama kapağı kapalı olsun ki içine sinek, böcek vesaire giremesin. Bundan sonrası çok basit. Dolaba kaldırıyoruz. Herhangi bir oda sıcaklığındaki bir mutfak dolabına kaldırıyoruz. Bir gün dokunmuyoruz. Ertesi gün açıyoruz. İçerisine tekrar bir ceviz kadar zencefil ve bir yemek kaşığı şeker koyuyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Arkasından kapağını kapatıp tekrar aynı mutfak dolabına kaldırıyoruz. Bu işlemi günde bir kere yapıyoruz. Ortamda ne kadar maya bulunduğuna ve zencefilin üzerinde ne kadar maya bulunduğuna bağlı olarak değişmek kaydıyla genel olarak 3 ila 5 gün içerisinde bunda kabarcıklar görmeye başlarsınız. Burada gördüğünüz kabarcıklar oluşur. Kabarcıklar yüzeye doğru uçmaya, çıkmaya başlar. O noktada zencefiliniz hazır demektir. Siz gene de
Garanti olsun diye bir gün daha besleyin. Ertesi gün kullanabilirsiniz. 5. gün ne geldiniz? Hala bir mayalanma hareket olmadı. Şimdi bu işlem ortam sıcaklığına, zencefilin üzerindeki maya miktarına vesaireye de bağlı olduğu için suyun içinde klor kalmış mı kalmamış mı vesaire kesin bir süre veremiyorum. Nihayetinde bu bir fabrikasyon iş değil. Doğal bir şey. 3 günde olabilir, 5 günde olabilir. Benim bir günde de mayalandığı oldu. Bir hafta sürdüğü de oldu. Yaklaşık bir haftaya kadar sabretmenizi öneririm. Ha şu var. Eğer açtınız, baktınız beslerken kokladınız. O mayhoş koku yerine böyle bir kokuşmuş küf kokusu varsa, rahatsız edici bir koku varsa ya da yüzeyinde bir küf falan görürseniz o durumda nihayetinde zencefildir. Dökün, yeniden başlayın. Atla deve değil. Ama çok nadir o tarz bir şey olması. Zencefilin kendi antimikrobiyal özellikleri var. Dolayısıyla zencefil kolay kolay bozulmuyor. Yani hazır olup olmadığını anlamak için birkaç şeye beraber bakıyoruz. 1. Yüzeyde kabarcıklar var mı? 2. Zencefil, yüzeydeki zencefil parçacıklarının etrafına baloncuklar yapışmış mı? 3. Kavanozu hafifçe sallayınca böyle gaz çıkışı oluyor mu? 4. Kokusu tatlı zencefil suyundan mayalı canlı bir kokuya evrilmiş mi? Bunların tamamı okeyse mayanız hazır demektir. Bu arada zencefil mayasını besledikten hemen sonra baloncuk falan göremezsiniz. Çünkü karıştırdığınız için o gaz çıkışı oluyor ve baloncuk oluşmuyor. En iyi baloncuğu, kabarcığı ertesi gün gözlemleyebilirsiniz. Beslemeden önce bakın. Şimdi gazoz tarifine geçmeden önce gelelim zencefilin faziletlerine. Zencefil binlerce yıldır mide için kullanılan doğal ilaçlardan biri. Hipokrat var ya, yeminini ediyorlar hani. Hipokrat bile kullanıyormuş bunu. Bulantı, hazımsızlık, şişkinlik, sindirimin yavaşlaması gibi durumlarda zencefilin büyük faydası olabilir. Bunlar hep zencefilin geleneksel kullanım alanları. Ayrıca modern bilimsel çalışmalarda da zencefilin içerisindeki etken maddeler olan gingerol ve şogaolün hazımsızlık, mide bulantısı, midenin boşalma hızı yani sindirim hızı, enflamasyon gibi konulardaki faydalarının ele alındığını, araştırıldığını görüyoruz. Yani zencefil mideye iyi gelir şeklindeki anneanne tavsiyesi sadece basit bir tavsiyeden ibaret değil. Arkasında binlerce yıllık bilgi birikimi var. Zencefilin kandidaya olan etkileri de İlginç. Laboratuvar çalışmalarında zencefilin Candida albicans'ın mide çeperine yapışmasını zorlaştırdığı, önlediği, biyofilm oluşumunu zorlaştırdığı, yani kısacası Candida albicans'ın hayatını bayağı bir zorlaştırdığı görülüyor. Üstelik Candida ilaçlarıyla birlikte zencefil kullanıldığında zencefil o Candida ilaçlarının etkisini daha da arttırabiliyor. Bu yönde de bilimsel araştırmalar var. Yani bu zencefil sıradan bir baharat değil ve biz bugün bunun çayını yapmıyoruz. Özütünü çıkartmıyoruz. Aroma haline getirmiyoruz. Bunun tatlandırıcı olarak kullanmıyoruz. Biz bugün bunu fermente, probiyotik, canlı bir içecek haline getiriyoruz. Şimdi mayamız hazır olduğuna göre gazoz yapımına geçebiliriz. Ben bugün size en temel zencefilli gazozun yapımını göstereceğim. Bir tencerede yaklaşık 1 litre kadar su kaynatıyorum. Üzerine rendelenmiş veya ince doğranmış 30-40 gram, 50 gram kadar zencefil ekliyorum. Zencefilin tadını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ne kadar çok koyarsanız o kadar keskin olur, gırtlağı yakar. Zencefil tadını sevmiyorsanız zencefil az tutabilirsiniz. Hatta zencefil suyu yerine direkt limonata kullanabilirsiniz. Limonlu gazoz olur. Ardından kaynar suyun içerisine 70 ila 100 gram kadar şeker ekliyorum. Burada şekeri damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ama çok da fazla kısmayın. 40-50 gramın altına düşmeyin. Çünkü mayanın bu şekere ihtiyacı var. Farklı şekerler kullanmanız sıkıntı olabilir. Esmer şeker kullanabilirsiniz. Beyaz şeker, sofra şekeri kullanabilirsiniz. Onun haricinde tatlandırıcılar vesaireler çalışmaz. Çünkü maya o tatlandırıcıları tüketemiyor. Yakıt olarak kullanamıyor. Sadece şeker olmak zorunda. Bal olabilir ama bal da tavsiye etmiyorum. Çünkü bal da antimikrobiyal özellikleri nedeniyle fermentasyonu geciktirebilir. Hatta hiç fermente olmayabilir. O yüzden baldan da kaçının. Yani özetle şeker şart. Yalnız burada şöyle bir husus var. Biz şekeri içmek için koymuyoruz oraya. Oraya koyduğumuz şekerin büyük çoğunluğunu mayacıklar yakıt olarak kullanıyorlar ve laktik asite çeviriyorlar. VAS videosunda yorumlarda bir arkadaş sormuş. O şeker buharlaşıyor mu diye. Hayır arkadaşım, buharlaşmıyor. Maya kullanıyor o şekeri ve laktik asite çeviriyor. Başka akıl, tüy sorun varsa yardımcı olayım. Aydınlatma dükkanım var benim Şişhane'de. Beklerim. Aydınlatmacı geldi. Yine de şekerin tamamı kaybolmayacak. Yani nasılsa fermente içecektir, ben bundan sınırsız içerim diye bir dünya yok. Gene de şekerinizi kendiniz kontrol edin ve ona rağmen de
içinde şeker kaldığını da bilerek için. Şimdi bu zencefilli suyu 10 dakika kadar kaynatıp zencefilin bütün tadının, aromasının suya geçmesini bekliyoruz. Sonra altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Oda sıcaklığına gelene kadar soğuyor. Burada soğumuşu var. Sıcak sıcak eklemeyin, mayaları öldürürsünüz. İsterseniz soğuduktan sonra limon sıkabilirsiniz içerisine. Limonu da soğuduktan sonra sıkın ki C vitamini ölmesin. Ben genelde 1 litreye 1 limon, yarım limon gibi sıkıyorum. Güzel bir tat veriyor. Zencefilin tadını dengeliyor. Şu şekilde. Ardından bunu süzüyoruz. Bakalım ben ortalığı batırmadan süzebileceğim mi? Evet, bu kadar yeter. Ardından bu soğumuş, limonla tadı ayarlanmış karışımı şişeye alıyoruz. Bunun içerisine daha maya eklenecek. Ona göre şişenin üzerinden böyle bir 3 parmak kadar falan kalacak kadar, şuraya kadar falan ekliyorum bunu, dolduruyorum. Ardından hazır olan mayayı süzüyorum. Şimdi burada normalde yarım bardak kadar yeterli. Ama daha hızlı mayalanmasını istiyorsanız bir bardak da kullanabilirsiniz. Takribi yarım bardak kadar. Yani ne kadar fazla kullanırsanız o kadar çabuk mayalanır. Ne kadar az kullanırsanız o kadar geç mayalanır. Ondan sonra bunu bunun içerisine ekliyoruz. Ağzından şöyle şu kadar yer bırakmanız önemli. Çünkü biz bunun ağzını kapatacağız. Fermente olurken bundan karbondioksit gazı çıkacak ve o gaz sıkışacak burada. Dolayısıyla yer bırakmazsanız sıkıntı olabilir, şişe patlayabilir. Ayrıca şişenin basınca dayanıklı bir şişe olması lazım. Bu tarz şişe öneririm. Çünkü hem camı kalındır hem de şu mekanizma şişeden önce patlayacağı için en fazla bu tapasını atar. Şişeye bir şey olmaz. Bomba gibi patlamaz yani. O Amerikalıların aman şişeyle bomba gibi patlar şeklindeki panikleri biraz abartı. Şu mekanizma varken bu şişenin patlamasına imkan yok. Ve bu şekilde karıştırıyoruz. Amerikalıları da günlük giydirme dozumuzu böylelikle aldıktan sonra karıştırıyoruz. Kapağı kapalı vaziyette karanlık bir dolaba kaldırıyoruz bu. Mayanızın kalanını dilerseniz mutfak dolabında saklamaya devam edebilirsiniz. O durumda her gün beslemeniz gerekiyor. Yok her gün beslemeyeceğim, ben bir hafta 10 gün gazoz yapmayacağım, gerek yok beslememe diyorsanız o durumda buzdolabına kaldırabilirsiniz. Buzdolabına kaldırdığınızda sadece haftada bir kere, hatta 10 günde bir kere besleseniz yeterli. Siz 10 günde bir beslediğiniz müddetçe dolapta da hayatta kalır. Kullanacağınız zaman çıkarırsınız. Bir gün beslersiniz, bir gün kendine gelmesini beklersiniz. Ondan sonra aynı şekilde kullanırsınız. Yani bir kere yaptığınızda ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Evcil hayvan gibi beslemeyi unutmayın yalnız. Şimdi gelelim en keyifli kısma. Şişeyi açıyoruz. Şişeyi dolapta soğutmadan açmayın. Çünkü patlar. Yani fışkırır. Patlar derken fışkırır, ortalık rezalet olur. Benim başıma bu çekimleri yaparken rahat 6-7 kere geldi. Açarken evre yakınında açın. Tapasını kendinizden uzağa doğru tutun. Sakın tapasını yüzünüze doğru tutmayın. Şişe zaten anlattığım gibi kalın olsun, basınca dayanıklı olsun. Üzerinde böyle bir güvenlik tertibatı olsun. Ya da plastik şişe kullanın. Ben plastik şişeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü bu asitlidir. Asitli şeyleri plastik içerisine koymak sıkıntılı. Ama emin olamıyorsanız plastik şişe kullanırsanız sıkarak içindeki gaz miktarının yeterli olup olmadığını anlayabilirsiniz. Öyle bir avantajı var. Şimdi ben bunu açacağım ve bu muhtemelen de patlayacak ama yapacak da bir şey yok. Yani çekim sırasında çünkü bu ılındı. Normalde dolaptaydı. Ilıkken de daha fazla fışkırıyor. O yüzden yani başa gelen çekilir, ne yapalım? Sizin için katlanacağız artık. Evet. Hoppa. Bu. Şimdi fışkıracak. Biliyorum abi. Bir bekleyelim kendine gelsin. Gördüğünüz gibi zencefil mayasının genel olarak fermente şeylerin hiç şakası yok. Basınç şakaya gelecek bir şey değil. Yani makineler çalışıyor bu prensiple. Pneumatiktir bilmem nedir. Full bu basınçla çalışıyor. Dolayısıyla hiç şakaya gelmez. Dikkatli açın. Kendinizden uzağa doğru açın. Şampanya gibi düşünebilirsiniz ya. Şampanyadır neticede. Şimdi tadına gelelim. Bu benim etçilin 5. günü. O yüzden 1-2 yudum içip bırakacağım yani. Bozmak istemiyorum. İyi. Bayağı tatlı. Üf, fazla tatlı yapmışım. Neyse ben bunu alkollendiririm. Alkol demişken ilk başta söz verdiğim alkollü içecek nasıl yapılıyor? Benim yöntemim şu.
bol şekerli yapıyorum. 3 gün mayalanmak yerine bir hafta 10 gün mayalanmaya bırakıyorum. Kendi kendine zaten alkolleniyor. Bira gibi bir şey oluyor. Bu bir yöntem. Ama bu yöntem her zaman tutmayabilir. Bu mutfakta tutuyor. Bu mutfakta bir hafta 10 günde bira kıvamına geliyor. Fakat siz evde denediğinizde olmayabilir. Olmazsa o durumda şöyle poşet mayalar var. Bu bira mayası. Bira mayasından kaşığın ucuyla birazcık koyup kapağını kapatıp, hava almaması önemli. Hava alırsa çünkü sirkeleşir. Alkol havayla temas ettiğinde uçuyor. Geriye sirke kalıyor. Havayla temas etmeyecek. Şimdi kapağını kapatacaksınız. Ondan sonra o şekilde mayalanmaya bırakacaksınız. Bir hafta 10 gün kadar. Bir hafta 10 gün sonra %6, %7 gibi alkollü ginger ale dedikleri içeceğiniz, alkollü içeceğiniz hazır olmuş olur. Aynı şeyi naneli limonatayla yaparsanız da çok güzel alkollü mojito elde etmiş olursunuz. Bilhassa yaz günlerinde çok sert değildir. Ferahlatıcıdır. Tavsiye ederim. Son olarak burası Etçil Yaşam kanalı olduğu için az şekerli varyantını nasıl yapacağımızı anlatacağım. Karnivor olmaz tabii ki. Nihayetinde içerisinde bir bardağında 2 gram 3 gram gibi şeker gene kalıyor. O yüzden %100 karnivor tabii ki değil. Zaten zencefil, mencefil bunlar bitki. Fakat ketojenik diyete uygun az karbonhidratlı, az şekerli şeklini nasıl yapacağınızı da şöyle anlatayım size. İçerisine koyduğunuz şekeri %50 azaltıyorsunuz. Yani 70 gramla değil 35 gramla 40 gramla başlıyorsunuz ve mayalanmayı olabildiğince uzun tutuyorsunuz. Bunu dışarıda mayalıyorsunuz, buzdolabında değil ve günde bir kere açıp havasını alıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ve 3 gün 4 gün kadar mayaladığınızda içerisindeki bütün şeker laktik aside dönüşmüş oluyor. Gayet ekşi ve hemen hemen hiç şekersiz bir içeceğiniz oluyor. O içeceği o şekliyle içemezsiniz. Sirke gibi bir şey çünkü. Ne yapıyorsunuz? Ayrı bir şişenin içerisine soğuk su, dilediğiniz kadar stevia, bir şişeyi tatlandıracak kadar stevia koyuyorsunuz. Yarısına kadar soğuk su koyuyorsunuz. İyice bir çalkalıyorsunuz şişeyi. Stevia ile soğuk su birbirine karışıyor. Arkasından bu sirke gibi olur tadı dediğim meyve suyunu onun içerisine koyuyorsunuz. Yani yarı yarıya meyve suyu, yarı yarıya yani fermente meyve suyu, yarı yarıya stevyalı soğuk su olmuş oluyor. O şekilde mayalar stevia'yı tüketemedikleri için sürekli tatlı kalır. Tadı hiç azalmaz. Ayrıca şişenin içerisinde gazlanma da hemen hemen durur. Çünkü mayalar o stevia'yı kullanamıyorlar. Böylelikle çok az şeker tüketmiş olursunuz. Bir bardakta belki 1 gram 2 gram gibi. O da keyfe gider. Keto da o kadar çatlak su kaçırmaz. Bu kadar. Bu mantıkla limonlusunu yapabilirsiniz. Portakallısını yapabilirsiniz. Havuç suyuyla yapabilirsiniz. Portakal havuç yapabilirsiniz. Elma havuç yapabilirsiniz. Elma suyu yapabilirsiniz. Meyve suyu aklınıza gelen ne varsa onun fermente halini gazoz olarak tüketebilirsiniz. Hatta işi daha ileri götürüp alkollenmesini bile bekleyebilirsiniz. Alkollü halde bile tüketebilirsiniz. Gerçek gıdanın olayı da bu zaten. İşte evde bu basit bileşenlerle yapabileceğiniz şu içecek, market raflarında gördüğünüz o renklendirilmiş gıda boyaları içeren tatlandırılmış sıvı şekerden 10 kat daha sağlıklı olabilir. Olabilir diyorum. Çünkü bilmiyorum. Kimse bilmiyor sağlıklı olup olmadığını. Bilen de söyleyemiyor. Söyleyenin de zaten başına bir takım işler geliyor. O yüzden hep yuvarlak konuşmak durumunda kalıyoruz. Siz anlayın. Diyor ve bir videoyu daha burada sonlandırıyorum. Her ne şekilde besleniyor olursanız olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Etçil kalın.